Eğer son zamanlarda DC'nin sinema macerasını diplomatik bir dille anlatmam gerekseydi, biraz kötü yönetildi derdim. Marvel sinematik evrenine rakip olmak isteyen ama partiye geç kalıp 5 yıllık dünya inşasını, hikaye ve karakter gelişimini tek bir filme sıkıştırarak hızla yetişmeye çalışan bir rakip. Ve herkesin bildiği gibi aceleye gelen işler genellikle hüsranla sonuçlanır. Oh, here we go again. Sonraki 10 yıl boyunca felaketten başarıya ve tekrar felakete sarhoş gibi sendeleyerek ilerlediler. Ne istediğine karar veremeyen, panik halinde müdahale eden bir stüdyo ve her biri öncekilerin işlerini tersine çevirdikten hemen sonra kovulan yöneticiler. Ancak Warner Bros'un bile bir noktada başarısızlığa tahammülü kalmadı ve 2022 itibarıyla bir şeylerin değişmesi gerektiğini anladı. DC'nin sinematik evreninin başına gerçekten yaratıcı bir vizyona sahip birinin geçmesi ve bu kişinin projeyi rayına oturtması için zaman, para ve yetki verilmesi gerekiyordu. İşte o kişi James Gunn oldu ve onun ilk büyük sınavı Creature Commandos oldu. My time has come. Ama asıl mesele Superman. Şaka yapmıyorum. Bu film sadece James Gunn'ın kariyeri ya da DC'nin sinematik geleceği için değil, tüm süper kahraman türü için kritik bir önem taşıyor. Son birkaç yıl boyunca tüm büyük stüdyolardan peş peşe utanç verici başarısızlıklar gördük. Umut hiçbir zaman tamamen tükenmez tabii ki. Sony senin için bile. Deadpool ve Wolverine büyük bir hit oldu. Evet, ama tek bir başarılı film, Endgame'den beri düşüşte olan süper kahraman filmleri trendini tersine çevirmeye yetmez. Superman'in başarılı olması gerekiyor. Bu yüzden ilk fragmanı yayınlandığında herkesin gözü bu filmdeydi. Peki, fragman nasıl olmuş? Gelin birlikte bakalım. Bu film umut verici bir işaret mi yoksa utanç verici bir cringe festivali mi? Fragman karlı bir zeminde yaralanmış ve kanlar içinde yatan Superman görüntüsüyle başlıyor. Eğer Zack Snyder'ın karakteri ölümün eşiğine kadar yorduğu gerçeğini simgeleyen mükemmel bir metafor arıyorsanız işte bu tam da o. Tamam, kabul edelim, fragman böyle açılarak bir aciliyet ve drama hissi yaratıyor. Çünkü gerçekten Superman'i böyle dövebilecek biri varsa bu büyük bir tehdit olmalı. Ama şunu söylemem lazım, kostümü pek sevemedim. Ucuz ve dolgu malzemesiyle şişirilmiş gibi duruyor. Evet, Henry Cavill ile kıyaslamak adil olmayabilir. Ama David Corenswet'in fiziksel olarak biraz sönük kaldığını söylemem gerek. Hello guys, it's Jovan. Clark Kent'in Daily Planet'teki sahnelerinden kısa kesitler görüyoruz ve Z kuşağının kuş yuvası, saç modeli hariç her şey oldukça iyi görünüyor. Lois Lane ve Jonathan Kent de fragmanda yer alıyor ve Superman'in hayatında önemli olan her şeyin kısa bir özeti sunuluyor. Ancak John Williams'ın ikonik Superman müziğinin elektro gitar versiyonu bana pek iyi gelmedi. Telif nedeniyle ses veremiyorum. Sonradan izlersiniz, yorumlara fragmanın linkini bırakırım. James Gunn'ın 80'ler müziğine olan aşkını biliyorum ama güzel abim, böyle bir efsanevi müziği üzücü bir gitar solosuna çevirmek, Mona Lisa'nın üzerine kocaman bir alet çizmek gibi bir şey. Evet, teknik olarak yapabilirsin ama yapmalı mısın? Ama tam fragman fazla ciddi ve karanlık gidiyor derken köpek çıka geliyor. Evet, köpek. Köpekleri severim. Ama dürüst olmak gerekirse süper güçlü bir köpeğin Superman'i pelerininden tutup sürüklediğini görmek istemiyorum. Bu sahne filmin inandırıcılığını tamamen mahvediyor. Evet, bunun çizgi romanlardan gelen kripto olduğunu biliyorum ama bu zaten o zaman bile saçma bir fikirdi ve filmde daha da kötü duruyor. Muhtemelen bu yüzden daha önce hiçbir büyük Superman filminde kripto yer almamıştı. Yine de Zack Snyder'ın bunu nasıl yorumlayacağını hayal etmek eğlenceli olurdu. Fragmanın geri kalanına gelirsek, Lex Luthor fena değil ama biraz genç duruyor. Hawkgirl, Green Lantern, Mr. Terrific ve Metamorpho da var. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bu filmde işlenecek karakter sayısı sizce de biraz fazla değil mi? Buna birazdan geri döneceğim. Superman filminde neden bir kaiju olduğunu tam anlayamadım ama hadi neyse. Son olarak Superman ve Lois arasındaki romantik ilişkiye bolca yer verilmiş, bu güzel bir şey. Özellikle günümüz Hollywood'unda heteroseksüel ilişkileri görmenin kadınların özür dilemesinden bile daha nadir görüldüğünü düşündüğümüzde.
Genel görüşüm ne? Bu fragman utanç verici bir felaket mi yoksa yaratıcı bir şaheser mi? Aslında ikisi de değil. Daha çok temkinli bir fragman. Süper kahraman filmlerinin klişe anlarını tek tek işaretleyen, çılgınca ya da tartışmalı hiçbir şey denemeyen, izleyiciyi memnun etmeye fazlasıyla hevesli görünen bir stüdyonun ürünü. James Gunn'ın alışılmış kendine güvenen ve sanatsal yaklaşımı burada biraz eksik gibi geldi. Altını çiziyorum, bana böyle geldi. Siz yeterli bulmuş olabilirsiniz. Neyse, bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğuna emin değilim. Çünkü Gunn'ın Superman filmi yapması konusundaki en büyük çekincem, onun kendine has alaycı, alçak gönüllü, anti kahramanlara dayalı anlatım tarzının Superman'e hiç uymaması. Yanlış anlamayın, Gunn başarılı bir yönetmen ama yaptığı şey belli bir nişe ait. Galaksinin Koruyucuları, Suicide Squad 2, Peacemaker ve Creature Commandos bunun kanıtı. Ancak Superman bambaşka bir karakter. O dürüst, idealist ve saf bir kahraman. Modern, postmodernist, ironik bir yorum için yaratılmış bir figür değil. Ve James Gunn'ın tarzı da tamamen bunun zıttı. You tripping, bro. You tripping. İkinci çekincem ise Gunn'ın her filminde bir takım dinamiğine aşırı odaklanması. Suicide Squad 2, Galaksinin Koruyucuları, Peacemaker, bunların hepsi bir grup uyumsuz karakterin birlikte çalışmayı öğrenmesi üzerine kurulu ve bu formülü Superman filmine uyarlamak büyük bir hata olur. Fragmanı izledikten sonra ilk çekincem biraz yatıştı. Çünkü ton daha ciddi ve dürüst görünüyor. Ancak takım dinamiği meselesi tam anlamıyla yapılacak gibi gözüküyor. Sonuç olarak bu sadece bir fragman, hala pek çok şey değişebilir. Film belki de yıllardır yapılmış en iyi süper kahraman filmi olur. Ancak bizi heyecanlandırması gereken bu fragman bunu tam olarak başaramıyor. En azından beni heyecanlandırmıyor. Sürekli beni diye vurguluyorum. Çünkü The Last of Us videosunun yorumlarında çok üzerime geldiniz. Eğer James Gunn'ın işlerini seviyorsanız burada onu destekleyecek bir şeyler bulabilirsiniz. Eğer ondan nefret ediyorsanız fragmanda hoşunuza gitmeyecek şeyler de var. Ben ise açık fikirli kalmaya çalışacağım ve sadece Gunn'ın gerçekten iyi bir iş çıkaracağını umacağım. Çünkü bu film gerçekten çok şey ifade ediyor. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.